Festivalimizin ikinci gününde Wow Büyük Fikirler'le şu anda karşınızda olacağız. Kadınlar kendilerine fırsat tanındığı zaman şahane şeylerle karşımıza çıkabiliyorlar. O yüzden bu bölüm tam da aslında farklı kadınların deneyimlerini ve onların hikayelerini bizlerle buluşturacak. Hikayeler herkese eşit fırsatlar sunulduğu zaman neler yapılabildiğini gözler önüne serecek. Şimdi bu hikayelerin ilkiyle sizi baş başa bırakıyorum. Merhaba, ben Hale Yıldız. 30'larında esmer, kahverengi gözlü, omuzlarında sarı saçlı bir kadınım. 6 senedir işe alım uzmanı olarak çalışıyorum. Renkli Kampüs programı ilk dönem mezunu, Değiştiren Adımlar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 2008 yılında araç içi bir trafik kazası geçirdim ve C7 seviyesinde bir kırık sebebiyle omuriliğim hasar gördü. Buna bağlı olarak yaklaşık 13 senedir aktif olarak tekerlekli sandalye kullanıyorum. Henüz 17 yaşında hastanede tedavi gördüğüm sırada hiçbir şeyden habersiz, sadece çok çalışıp bir an önce eskisi gibi olmayı hayal ederken birden kapı çaldı ve içeri fizik tedavi doktorum geldi. Bana bundan sonra bir daha asla yürüyemeyeceğimi, eskisi gibi hiçbir şeyi yapamayacağımı, eskiden ne varsa ne yaptıysam artık yapamayacağımı söyledi. Ben daha omurilik zedelenmesi ne demektir, yürüyememek ne demektir bilmezken kucağıma bombayı bıraktı ve gitti. Ailemle odada uzun süre sessizliğimizi koruduğumuzu hatırlıyorum. Ama sonrasında hızlıca kendime gelip bana hayatımla ilgili kimse ne yapıp ne yapamayacağımı söyleyemez. Bunun kararı yalnızca bana aittir. İstediği kadar tıp kitaplarında yazsa da bunu açıklaması 17 yaşındaki bir kıza bu şekilde yapılamayacağını düşünüyorum diyerek bir an önce kendimi toparladım. 9 ay sonunda hastaneden, walker yani destekli bir aparat ile yürüyerek taburcu oldum. Kendi başıma ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum. Evet, hâlâ, hasarım sebebiyle birçok şeyi bireysel olarak yapamıyordum ama hayatımdaki, ilk dönüşüm adımlarımı o hastaneden atarak, gerçekleşmişti. Sene 2010, üniversitemin ilk günü. Arabamızla rektörlüğün önüne geldik. Ablam şoför koltuğundan çıktı, yanıma geldi, sandalyemi aldı ve beni transfer etti. Sonra birden kafamızı kaldırdık ve rektörlüğün önünde duran yüzlerce öğrencinin bize baktığını fark ettik. Durup ablamla birkaç saniye birbirimize baktık. Yine sessizliğimizi korumuştuk. Yıllar sonra birbirimize itiraf ettik. O an orada arabaya tekrardan binip geri dönmeyi düşünmüştük. Biz bu bakışlar altında 4 seneyi, 5 seneyi nasıl geçirecektik? Yine insanların ne düşündüğünü ve gördükleri bizim için önemli değil, hayallerimizin ötesine geçemez diyerek kapıdan içeri adımımızı attık. Fakülteyi toplamda 3,5 senede bölüm birincisi olarak tamamladım. Hazırlıkla birlikte 4,5 sene sonra mezuniyetimi almıştım. Rektörlüğün önünde, o kalabalığın içinde kep atma anım ise benim hayatımdaki ikinci dönüm noktamdı. Benim mücadelem engelli bir kadın olmak. Sene 2021 ve bu geçen 13 sene içinde engelli bir birey olmayı deneyimledim. Binalar, mekânlar, okullar, servisler, sosyal alanlar, toplu taşımalar, sokaklar, caddeler, bana uygun olmadığı için engellendim ve daha iyi bir yaşam için mücadele ettim. Bu hayat benim hayatımdı ve bana göre daha iyi olacağını düşündüğüm hayat için değişim istedim. Sizin mücadeleniz çok farklı olabilir ve siz mücadelenizde başarılarla dolu bir hayat hikâyesi yazmak zorunda değilsiniz. Benim hikâyem de bana göre bir başarı hikâyesi değil, yalnızca bir mücadele. Bir başkası evinden hiç çıkmayarak sosyal olmamayı, çalışmak istememeyi de tercih edebilirdi. Sonuçta hepimiz tercihlerimizi yaşıyoruz ve bunun doğrusu ya da yanlışı yok. Benim gibi hayatını yaşamayı şansa bırakmayan, farklı engel durumlarına sahip
3 üniversite arkadaşı olarak Erişilebilir Her Şey sosyal girişimini kurduk. Burada kurum ve kuruluşlara engellilik alanında farkındalık ve algı eğitimleri veriyor. İçeriksel, fiziksel, iletişimsel anlamda danışmanlık yapıyoruz. Konuşmamın başında kendimi betimlemem ise görme engelli kişilerin zihinlerinde görselleşebilmekte. En büyük amacımız Türkiye'de engellilik algısını yardım temelli bakış açısından sıyırıp hak temelli bakış açısına getirebilmek ve yasalara uygun düzenlemeler yapılmasını sağlamak. İnanıyoruz ki nitelikli istihdam, farkındalık sahibi bireylerin yetişmesi ve eğitim hayatının iyileşebilmesi ancak kişi bağımsız bir şekilde hayata katılım sağlayabildiğinde olacak. Bu yüzden erişilebilir bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Herkesin kendi mücadelesinde yolunu bulabilmesini diliyorum. Teşekkürler. Merhaba, ben İpek. Kahverengi saçlarım, kahverengi gözlerim var. Üzerimde beyaz renkler var ve evimin çiçekli bir köşesinden bugün sizlerle konuşuyorum. Biz Derya ile bloglarımız aracılığıyla tanıştık. Ben turizmciyim. Bu sebeple internet tecrübem biraz eskiye dayanıyor. Çocuklara bilgisayar kullanmayı öğrettiğim bir dönemim de oldu. Çocuklarla çalışmak benim için büyük bir tecrübe ve aydınlanma oldu diyebilirim. Derya bir süre içerik olarak çok bilgisi olmadığı halde televizyona teknoloji programı hazırlamış. İçerikleri araştırıp, çalımlayıp, sadeleştirerek ekrana aktarmayı başarmış. İkimizin ortak tecrübesi, anlatmak istediğin konu ne olursa olsun, ne kadar karışık olursa olsun, özne konudan ne kadar uzak olursa olsun, doğru ve sade dili kullanarak anlattığınızda konuyu aktarabileceğiniz oldu. Biz annelik tecrübelerimizi kendi bloglarımızda paylaşıyorken toplumdaki kadınlar teknolojiden anlamaz yargısını da tecrübelerimizle yıkmak isteyip birlikte teknoloji temalı bir blog açmaya karar verdik. Amacımız karmaşık ve yabancı görünen tüm dijital konuları yalın bir dille anlatarak kadınlara ulaşmak ve yapabilirsin cesaretini vermekti. Sonuçta biz kendimiz de benzer bir yoldan geçerek buraya gelmiştik ve biz yapabiliyorsak siz de yapabilirsini aktarmak istedik. Blogumuzda teknolojinin her alanından konuya yer verdik, veriyoruz. Örneğin sosyal medya uygulamaları tüyolarından kombi kullanımına, bir bebek kamerasına, güvenlik kamerasına kadar değişik başlıklar bulabilirsiniz. Ancak etkileşimimiz web sitesiyle sınırlı değil. Sosyal medyada da çok destek gördük ve zaman içerisinde sanalın dışında da ilişkilerimiz gelişti. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dijital okuryazarlık sohbetleri gerçekleştirdik. Blog açma, sosyal medyayı etkin kullanma, ürettiklerini pazarlayabilme gibi konularda pek çok atölyeler düzenledik. Atölyelerimizde birçok kadın arkadaşımız bir günde kendi web sitesini yaptı, sosyal medya hesaplarını açtı, etkin hale getirdi ve kendi kendine yapabilme hissini tatmış oldular. Ürettiklerini paylaşmanın keyfi bir yanda, kendi yaptığın sayfada paylaşabilmek de bunu keyif. Mesela annelerle de çok merak ettikleri kodlama atölyelerini yaptık. Evet, biz çocuklardan önce annelere kodlama öğrettik. Çünkü biz teknolojinin bilinmeyen yanını, ürkütücü yanını köreltmek istiyoruz. Ve çocuklara da geçecek olan kültürün ebeveyn yasaklayıcı tavırlarla değil, kendilerinin de hakim olduğu ve sahip oldukları bilgilerle daha güvenilir internet ortamı sağlayabildikleri bir hal almasını istiyoruz. Merhaba, ben Derya. Koyu kahverengi saçlarım, koyu kahverengi gözlerim var. Şu an evimde duvarın önden sizlere sesleniyorum. Biz teknolojik anneleri yaparken en çok toplumsal cinsiyet rollerinin adaletsizliğinin yarattığı toplumda dijital okuryazarlığın ve teknolojiyi verimli kullanmanın öneminin büyük olduğuna inandığımız için yapmak istedik. Kadının dışarıda eşit işe eşit ücret olanağının olmadığı, kendini ispat için daha çok çalışmak zorunda olduğu, evin içinde ise çocuk bakımı, ev temizliği, yemek gibi temel işlerde adil bir iş bölüşümü oluşturulamadığı için sırtında oluşan yükü birazcık olsun azaltmak istedik ve bunun için de teknoloji çok önemli bir araç.
Online alışverişten güvenli internet kullanımına, güvenilir bilgiye ulaşmaya, sanata hatta sosyalleşmeye ulaşmaktan ek kazanç yaratmaya kadar dünya kadar alternatifi sağlayıp hayatlarını daha çok kolaylaştırabileceklerini ve kendileri için zamansal gelişim türlü fayda sağlayabileceklerini düşünüyoruz kadınların. Bu yüzden de hem kendi deneyimlerimizden çıkardığımız sonuçları hem de bizi takip eden kadınlardan gelen talepleri araştırıp öğrendiğimiz bilginin dilini basitleştirip sonra onlara cevap olarak vermeye çalışıyoruz hesaplarımızda. Dijital ortamda paylaşıyoruz, yüz yüze ortamlarda paylaşıyoruz, eğitimlerde paylaşıyoruz İpek'in dediği gibi. Son olarak mesela pandemide özellikle artarak çoğalan kadınların yaşadığı şiddete, tükenmişlik hissine, çaresizliğe ve giderek hayatlarının içine daha çok giren dijitalliğe karşı kaygılarına, sağlıksız beslenmeye, hukuki, tıbbi, psikolojik olarak pandemi döneminde ulaşamadıkları desteklere ulaşabilmeleri için ortalama 4 dakikalık hap bilgilerden oluşan 40 video hazırladık ve yayına sunduk. Süreç içinde de bunun gibi bazen tek başımıza, bazen markaların, kurumların, sivil toplum örgütlerinin verdiği desteklerle kadınların hayatını kolaylaştıracak, ücretsiz ve basit bir dilde teknolojik projeler yaptık. Yapmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Bu arada yaptıklarımız kamuoyunda da dikkat çekti, hala çekiyor. Beyaz Şov'a, Ayşe Arman'a konuk olduk. TEDx'te konuşmacı olarak yer aldık. Microsoft ve Kagider'den teknolojinin kadın liderleri ödülünü aldık. Bu arada genelde ana akım medyada bize ilk sorulan soru kadınların komik hikayeleri oldu. Ama biz tabii ki zaten karşı çıktığımız şey kadınların bunu becerememesi ve komik duruma düşmesi algısını yıkmak olduğu için gerçekten de daha çok karşılaştığımız erkeklerin teknolojiyle komik hikayelerini anlatmayı tercih ettik. Şu anda burada sizlerle olup bu işleri konuşmak, yaptıklarımızın büyük fikirler olarak tanımlanması ve başarılı bulunması bizim için çok büyük bir sevinç ve gurur kaynağı. Bunun için özellikle teşekkür ederiz. Merhaba, ben Nora Tataryan. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Şu anda büyük bir salondayız. Üzerimde siyah bir bluz, altımda kahverengi bir pantolon var. Arkamda da lacivert büyük bir ekran var. Ben bugünkü konuşmamın başlığı Zabel Yesayan feminist Öncelikle tanımayanlarınız için onun kim olduğundan biraz bahsedeyim. Sonra da kendini yaşadığı dönemde feminist olarak tanımlamayan bu yazarın günümüzde nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair küçük bir egzersiz yapacağım. Zabel Yesayan 1887'de İstanbul'da doğdu, Paris'te eğitim gördü. 1909'da yaşanan katliamı raporlamak üzere Adana'ya gönderildi ve 1915'te de İstanbul'dan kaçmak zorunda kaldı. Bulgaristan'a, ardından Sovyet Ermenistan'a gitti ve 1937'de Stalin kovuşturmaları esnasında tutuklandı ve ne zaman ne şartlarda öldüğü de tam olarak bilinmiyor. Ben onun yaşamı boyunca nasıl konumlandırdığından ve Son Kadeh Verçin Pajaga Ermenice ismiyle adlı eserinden bahsedeceğim. Yesayan feminizmle olan mesafesini açıkça dillendirmiş ve geç Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki feminist düşünceyle mesafesini korumuş bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Peki dönemin feminizmine sığmayan ve onu sistematik bir şekilde eleştiren Yesayan'ın bugünün arzu merkezli feminizmlerinin kelime dağarcığı içinden düşündüğümüzde feminist olmadığını hala varsayabilir miyiz? Benim sorum bu. Zira onun edebiyatı üzerinden yaşadığı dönemden çok daha ilerici, belki telaffuz edilmesi bir yüzyıl sonrasına denk gelecek, kadın arzusunu merkeze alan bir feminizmi savunduğunu düşünüyorum. Yesayan, sınıf bazlı toplumsal bir dönüşüme entegre olmayan, kendinden müteşekkil bir feminist mücadeleye tam anlamıyla inanmıyordu. Buna rağmen o dönemde faaliyet gösteren birçok derneğin üyesiydi ve feminist çizgideki gazete ve dergilerde kadınlıkla ilgili yazılar kaleme alıyordu. Hatta Müslüman ve gayrimüslim feministleri buluşturmak üzere bir toplantı tertip etmeyi dahi hayal etmişti. Yani sırf bu bilgiler dahi Yesayan'ın feminist olmadığını söylemenin önünde birer büyük engel. Ancak ne var ki kendisi açık açık bunu dile getiren bir yazar. Ben feminist değilim diyor. Birden fazla yerde diyor bunu.
Dolayısıyla bu ifadenin nedenini tarihsel bağlama oturtarak anlamaya çalışalım. Ben bunu yapmaya çalışacağım bugün. Osmanlı İmparatorluğu'nda feminist hareketin 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra ivme kazandığını ve dergiler ve cemiyetler üzerinden işlediğini söyleyebiliriz. Ve her ne kadar anlatım kolaylığı olsun diye ben bu devinimi feminist hareket olarak tanımlasam da aslında modernleşme süreciyle el ele yürüyen gelenek karşıtı bir düşünce yapısından bahsediyorum. Dolayısıyla bu feminist çabanın patriarkaya karşı değil, sadece geleneğe karşı bir hareket olduğunu ve temel olarak aslında erkeklerle kamusal alanda eşit görünürlük ilkesi ve eşit eğitim talepleri üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan hareketle modern kadın tahayyülü eğitimli, ağırbaşlı, Batı'nın makbul yanlarını alan, yoz taraflarını reddeden, özel alanda iyi bir anne ve iyi bir eş, kamusal alandaysa toplumsal yaşama erkeklerle beraber katkı sunabilecek bir birey imgesine denk düşüyor. Dolayısıyla o dönemin kadın mücadelesinin bugünkü feminist anlayışın aksine militarizmle, evlilik kurumuyla, kadınlara biçilen annelik rolü ve iffet anlayışıyla doğrudan bir derdi yok. Ve Yesayan'ı dönemin feministlerinden ayıran başlıca özelliği, kadın mücadelesinin daha geniş ölçekli bir toplumsal dönüşümün parçası olarak konumlanmadığı sürece anlamsız olacağını savunmasıdır. Bu yüzden ben feminist değilim deyip duruyor aslında. Bunun nedeni de toplum içinde gördüğü çelişkili davranışlardır. Zira özellikle feminizme destek veren erkek aydınlar pratikte ve teoride aynı davranışları sergilememektedirler. Dolayısıyla bu türden batıdan ithal edilen bir feminizmle de sorunları vardır Yesayan'ın. Feminist harekete baktığımızda 1980'lere geldiğimizde bugün ikinci dalga feminizm adını verdiğimiz bir mücadele sürüyordu Türkiye'de. Birinci dalga feminizmin aksine. Ve kadına karşı şiddeti sorunsallaştıran bu hareket kişisel olan politiktir şiarını benimsedi ve kadınların hem özel hem kamusal alanda maruz kaldıkları emek sömürüsü, şiddet, taciz gibi konuları merkezine aldı. Dolayısıyla birinci dalga feminizmden kendini yani hem devamlılık arz eden ama hem de kendini ayıran bu örgütlenme somut talepleri ve eylemlerinin yanı sıra bu coğrafyada zuhur etmiş feminizmin de tarihini yeniden yazma işine girişti. Ancak bu tarih yazılırken yapılan en önemli hatalardan biri feminist tarih yazımının Cumhuriyet dönemini önceleyen çok dilli ve çok etnisiteli feminizmlerinin varlığını reddetmesiydi. Bununla ilgili daha ayrıntılı okumak isteyenler Lerna Ekmekçioğlu'nun Bir Yokluğun Anatomisi adlı makalesine bakabilirler. Orada uzun uzun açıklıyor bunu. Ama bu yeni tarih yazımı Osmanlı Türkçesiyle yazılmayan eserleri kanona dahil etmedi ve bu ihmalinin de farkında değildi. 2000'lerin başında Cumhuriyet'in öncesindeki çok dilli ve çok kültürlü feminizmlerin varlığına işaret eden müdahale o döneme kadar kendini Türk, kentli ve na-trans bir hareket olarak kurmuş feminist kanona yapılan tek müdahale değildi. Kürt Kadın Hareketi, yine aynı yıllarda ses bulan İslamcı feminizm ve dünyadaki yankılarının bu coğrafyada da hissedilmeye başladığı LGBTQ artı, LGBTQ artı hareket mevcut feminist kanonu zorladı, onunla didişti ve böylece onun sınırlarını genişletti. Ve bunlar arasında LGBTQ artı bireylerin hak ve özgürlüklerine odaklanan söylem, arzu merkezli bir feminizmin de yollarını açtı. Günümüzde feminist tahayyülü ya da tahayyülleri demek lazım belki, tek tipleştirmek ve merkezini belirlemek oldukça güç. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, bugün artık kadın arzusunu merkeze alan, kadınlığı yeniden tanımlayan, kadınlığın başka öznellik halleriyle nasıl ilişkilendiğine odaklanan bir feminizm anlayış hem kamusal alandaki söylemlerde hem de teoride kendine yer buldu. Peki bu tarih göz önünde bulundurularak Zabel Yesayan'ın Son Kadeh adlı eserine baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Başka bir şekilde söyleyecek olursak, bugünün feminist bilgisiyle Yesayan'ın kadın karakterlerine baktığımızda arzu merkezli ve ilişkisel bir feminizme dair ne söyleyebiliriz? Zabel Yesayan'ın 1916'da kaleme aldığı Son Kadeh, Adrine adlı bir kadının yasak aşkı Arşag'a yazdığı mektuplardan oluşur. Mektupların arka planında Balkan Savaşları sürmektedir ve adeta bir iç dökme şeklinde yazılmış satırlar boyunca Adrine'nin Arşag'a olan arzusunu tüm detaylarıyla okuruz. Ve novellanın sonunda kocasının aralarındaki ilişkiyi fark etmesiyle Adrine'yi başka bir şehre taşınmaya zorladığını ve bu mektupların da bir veda niteliğinde olduğunu anlarız novellanın sonunda.
Adrine her ne kadar da bir aşk üçgeni içinde olsa da başına gelen olayları kendi arzusunu merkeze alarak anlatır. Sayfalar ilerledikçe Arşak'a duyduğu hislerin aslında onunla doğrudan bir bağlantısı olmadığına dair ifadeler okuruz. Zira metine sirayet etmiş bu hakikat Adrine'den gelmektedir, kadının kendisinden gelmektedir ve Adrine bunu onun elinden kimsenin alamayacağına dair bir inanç taşımaktadır. Hatta kocası Mikael'in kıskançlıklarına da yine kendi benine, kendi deyimiyle kendi ruhunun parlaklığına dönerek yanıt verir. Bu noktada bir alıntı yapacağım Son Kadeh'ten. Çünkü çok güzel açıklıyor bu bahsettiğim şeyi. Şöyle diyor Adrine, eğer Mikael'in despot aşkına ve şüpheciliğine uyarak onun patlamalarından azade kalmayı deneyebilecektiysem, bu asla boyun eğme ve aşağılık hisleriyle değil, daha ziyade üstünlüğüme dair bir nevi şuur ve ne Mikael'in ne de başka bir adamın kötü niyetlerinin, kirli güdülerinin ve bahtsız ruh cahilliklerinin nüfuz edeceği ruhumun parlaklığına sığınarak olacak. Sayfa 52'den bir alıntı bu novellanın. Yani Adrine'nin kendi arzusuna dönüşü salt bir tefekkürden, bir düşünceden ibaret değildir. Zira bunun iletilebilir bir şey olduğunu düşünür ve o kadar ki kendi arzusunun anatomisini çıkarmadan Arşak'a olan aşkını da anlatmanın mümkün olmayacağına inanır. Bu sebeple de sevgilisine yazdığı aşk mektuplarında başka bir yasak aşkından da bahsetmeyi uygun bulur ve zorlanarak da olsa Türk bir subaya duyduğu hislerinden bahseder. Bu satırlar sadece Arşak dışında birini arzulamasının getirdiği zorluktan değil, ancak Ermeni bir kadının savaş esnasında Türk bir subaya karşı hissettiklerinin toplumsal olarak da tabu olmasından kaynaklanmaktadır. Ve novellanın da 1915'ten sonra yazıldığında hesaba katılırsa, Yesaya'nın o dönemde telaffuz edilmesi imkansız bir arzuyu kadın karakteri Adrine üzerinden dillendirdiğini söyleyebiliriz. Zira bu anlatıyla Yesayan sadece yasak bir kadın arzusunu dillendirmekle kalmamış ama toplumsal bir durumu edebiyatın olanaklarını kullanarak anlatmıştır. Yeniden hatırlamakta fayda var, 1916'da yazılıyor roman. Zabel Yesayan'ın Adrine karakteri üzerinden kadın arzusunu nasıl otonomlaştırdığından ve nesnesinden kopardığının izlerini sürdüm. Ve bu okumadan hareketle Zabel Yesayan'ın bu coğrafyada kendi yaşadığı dönemden çok daha sonrasına denk gelecek feminist bir anlayışın temellerini edebiyatında nasıl attığına tanıklık etmeye çalıştım. Kısaca söylediklerimi özetlemem gerekirse, Zabel Yesayan her ne kadar 1900'lerin başında kendini feminist olarak tanımlamamış, ben feminist değilim demiş olsa da, kadının modern toplumun kurucusu olarak gören feminist anlayışa mesafesini korumuş olsa da, bugünün feminist merceğinden eserlerine baktığımızda feminist olmadığını söylemek imkansız hale geliyor. Zira feminizmi özsel bir hakikat olarak almayıp feminist bir tahayyül nasıl olmalıdır sorusu üzerine tartışmaya başladığımızda hayal gücü için bir alan açmış oluruz. Ve artık dünya feministler ve feminist olmayanlar diye ikiye ayrılmaz. Bu anlamda kendisiyle çelişmeye izin veren, kendini döneminin koşullarına göre revize eden ve en önemlisi de bir tahayyül şekli olarak kendini sabitlemeden genişleyebilen bir feminizmin ya da feminizmlerin Yesaya'nın arzuyu tasvir ettiği gibi hakikatini kendinde bulabileceğini hayal etmek istiyorum. Teşekkür ederim.